Ah o sınavlar. Sadece ismini duymak bile bazen omuzlarımıza koca bir yük bindiriyor, değil mi? Bu yorgunluk sadece senin değil, milyonlarca ailenin ortak hikayesi. Ama bugün bu hikayeyi değiştirmeye geliyoruz. Ah, sınava hayır. Valla sırf başlığı görmek bile insan içine bir ağırlık çökertiyor, değil mi? Bu başlık aslında milyonlarca öğrencinin ve ailenin her gün hissettiği o yorgunluğun ta kendisi. LGS, YKS, TYT, AYT, KPSS bitmiyor, bir harf yığını resmen. Hayatımızın her önemli dönemicinde karşımıza çıkan sonu gelmez bir maraton gibi. Ve en kötüsüne biliyor musunuz? Her seferinde bir sonrakinin daha zor olacağını bilerek koşuyoruz bu maratonu. İşte bakın, Kaptan Rakun, şu yorgun ama bir o kadar da kararlı bakışları size de bir yerlerden tanıdık geliyor mu? O sırtındaki o çantanın ağırlığıyla ezilen, geleceğin belirsizliğiyle boğuşan her bir öğrencimizi temsil ediyor. Bugün onun hikayesi üzerinden bu zorlu süreci masaya yatıracağız. Geliyor, evet hepimize geliyor ama sürekli şikayet etmek, sızlanmak bize bir şey kazandırmıyor. Sistem bozuk olabilir, evet ama biz bu sistemin içinde hayatta kalmak zorundayız. O yüzden sorulması gereken soru şu, kuralları baştan yazılmış bir oyunda nasıl yol alacağız? Hadi gelin şu işin derinine inelim. Bakın, bir oyunu kazanmak istiyorsanız önce kurallarını çok iyi bilmeniz gerekir. Ve en büyük, en temel kural değişikliği tam da burada. Artık sınavlar sadece ne biliyorsun diye sormuyor. Bildiğinle ne yapabiliyorsun diye soruyor. İşte bu bilgiden yoruma geçişi anlamak, her şeyin kilidini açan anahtar. Şu karşılaştırma o kadar önemli ki, şöyle düşünün eskiden, TEOK zamanında işler daha basitti. Bilgiye dayalıydı. Formülü ezberle, soruyu çöz. Tarihi bil, cevabı işaretle. Çok netti. Aynen. Ama şimdi LGS mantığıyla birlikte her şey bir bulmacaya döndü. Artık mesele sadece o bilgiyi depodan çıkarmak değil. Sana verilen upuzun bir metnin ya da karmaşık bir senaryonun içinde o bilgiyi bulup kullanabilmek. İşte tam olarak bu. Yani çocuk matematik sorusu çözmeye oturuyor, bir bakıyor karşısında yarım sayfa roman gibi metin. Öğrenciler de haklı olarak şey gibi hissediyor. Sanki Türkçe dersindeyiz de şair burada ne anlatmak istemiş sorusunu cevaplıyoruz. Bu kadar kafa karıştırıcı bir şey olamaz. Ve işte bu kafa karışıklığı bizi çok daha tehlikeli bir yere, psikolojik bir tuzağa çekiyor. Öğrencilerin üzerindeki bu etkiyi, bu yükü anlamadan yeni nesil sınavlarla başa çıkmamız imkansız. İyi de neden? Çocuklarımız saatlerce ama saatlerce çalışmalarına rağmen sanki hiç yol alamıyormuş gibi hissediyorlar. Bu tükenmişliğin kökünde ne var? Cevap, psikolojideki çok temel bir kavramda gizli. Öğrenilmiş çaresizlik. Olay şu, bu yeni nesil sorular o kadar farklı ki eski yöntemlerle çalışan öğrenciler ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bir sonuç alamadıklarını görüyorlar. Ve bir süre sonra beyinleri diyor ki boşuna çabalıyorum. Benim çabamın sonuca hiçbir etkisi yok. İşte bu pes etme noktasıdır. Çalışıyorum, yapamıyorum. Bu cümle eminim şu an bizi dinleyen yüzlerce, binlerce ailenin evinde yankılanıyor. Çocuğunuzun gözlerinde o umutsuzluğu, o olmuyor deyişindeki çaresizliği gördüğünüz anı bir düşünün. Bu sadece bir cümle değil, bu bir yardım çığlığı. Ve bu çığlığı en derinden duyanlar da tabii ki sizlersiniz, değerli anne babalar. Çünkü bu sınav sadece çocuğunuzun sınavı değil, hayır, bu aynı zamanda sizin de sınavınız. Evet, size söylüyorum, sizi görüyoruz. Çocuğunuzun denemesi kötü geçtiğinde onunla birlikte sizin de nasıl yıkıldığınızı, gecelere acaba bir yerde yanlış mı yapıyoruz diye uykularınızın kaçtığını, kendi kaygılarınızı ona yansıtmamak için nasıl inanılmaz bir mücadele verdiğinizi hepsini görüyoruz, anlıyoruz. Ve bilmenizi istiyoruz ki bu yolda yalnız değilsiniz. Bu tablo aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki. Bakın çocuğunuz o büyük günde sınava bir kere giriyor. Tamam. Ama siz veliler, o hazırlık sürecindeki her bir gün, her deneme sınavında, her anne ben yapamıyorum dediğinde defalarca o sınava girip çıkıyorsunuz. Bu gerçekten inanılmaz yorucu bir duygusal maraton. Peki, durum tespiti bu kadar. Bu karanlık tablodan bir çıkış yolu var mı? Hem de nasıl var? Şimdi havayı tamamen değiştirelim ve çözüme odaklanalım. Kaptan Rakun'un yani tüm öğrencilerimizin ihtiyacı olan tek bir şey var. Yeni bir strateji. Artık sadece çok çalışmak yetmiyor. Akıllı çalışmak gerekiyor. Peki nedir bu akıllı çalışma? Kısaca şu, saatlerce masanın başında anlamsızca oturmak yerine kaliteye ve verimliliğe odaklanmak. Sadece ne yapacağını değil,
nasıl yapacağını bilmek. Yani doğru tekniklerle çalışmak, okuduğunu anlama becerisini geliştirmek ve en önemlisi bir plan dahilinde ilerlemek. İşte Kaptan Rakun'u o çaresiz halden bir kahramana dönüştürecek olan şey tam olarak bu. Peki, nasıl akıllı çalışılır? Formül basit. 3 temel adım var. Birincisi, hayatta kalmak için okumak. Evet, bakın hobi demiyorum, hayatta kalma becerisi diyorum. Çünkü o uzun paragrafları anlamanın başka bir yolu yok. İkincisi, o meşhur yeni nesil sorularla erkenden tanışmak, onlara aşina olmak. Hani derler ya, düşmanını iyi tanı diye, işte o hesap. Ve son olarak üçüncüsü, disiplinli, yapılandırılmış bir planı takip etmek. Bu bir maraton ve plansız koşan herkes yarı yolda tükenir. Kural bu. Ve işte bu stratejiyi uyguladığında en başta gördüğümüz o sırtında yük taşıyan yorgun Kaptan Rakun'a ne olduğuna bir bakın. Yüzündeki ifade değişmiş. Artık çaresiz değil. Gözlerinde bir özgüven var. Çünkü o artık sistemin bir kurbanı değil, kendi yolculuğunun kaptanı olmuş durumda. İşte bu yüzden elinizdeki bu bilgileri, bu anlattıklarımızı sadece bir roman gibi okuyup bir kenara koymayın. Bunu özgürlüğe, yani çocuğunuzun ve sizin hedeflerinize giden bir harita gibi düşünün. Her bir tekniği bu karmaşık sistemden çıkış yolunu bulmak için kullanacağınız bir araç olarak görün. Unutmayın, doğru stratejiyle, doğru haritayla her zorluğun üstesinden gelinebilir. Unutma, sen bu sistemin bir kurbanı değil, kendi yolculuğunun kaptanısın.